Bağışıklık sisteminiz, düşman ortaya çıkmadan önce sayısız farklı kilide uyabilecek dev bir anahtar koleksiyonu hazırlıyor. Savunmanın ilk hattında doğuştan gelen bağışıklık sistemi bulunuyor. Bu sistem, bakteriler ve virüsler üzerinde sık rastlanan ortak tehlike işaretlerini tanıyan hazır sensörlerle çalışıyor. Fakat yeni bir mikrobu ayrıntılı biçimde hedef almak gerektiğinde uyarlanabilir bağışıklık sistemi devreye giriyor. Buradaki uyarlanabilir sözcüğü, savunmanın karşılaşılan tehdide göre özelleşmesi anlamına geliyor. B ve T hücreleri adı verilen savunma hücreleri, farklı hedefleri tanıyabilecek reseptörlerle donatılıyor. Böylece beden, tek bir merkezden arama yapmak yerine görevi milyarlarca uzman hücreye dağıtıyor. Bu çeşitliliğin arkasında VDJ rekombinasyonu adı verilen biyolojik bir karıştırma işlemi var. V, D ve J, bağışıklık hücrelerinin DNA'sında bulunan farklı gen parçalarının isimleri. Gelişmekte olan her B hücresi bu parçalardan farklı bir seçim yaparak onları yeniden birleştiriyor. Bunu 3 ayrı kart destesinden kart çekip benzersiz bir anahtar üretmek gibi düşünebilirsiniz. Üstelik parçaların birleşme noktalarında oluşan küçük farklılıklar seçenek sayısını daha da büyütüyor. Sonuçta her B hücresi kendine özgü bir hedef tanıma aracına sahip oluyor. Yeni bir virüs vücuda girdiğinde bedeniniz sıfırdan milyarlarca antikor tasarlamaya başlamıyor. Muazzam çeşitliliğin büyük bölümü virüs gelmeden önce farklı hücrelere dağıtılmış durumda. Yani yangın çıktığında itfaiye aracı üretmiyorsunuz. Hazır filonuzdaki doğru aracı arıyorsunuz. Virüsten kopan parçalar bağışıklık hücrelerine gösteriliyor. Bu yabancı parçaya antijen deniyor. Antijenin biçimine uygun reseptörü taşıyan bir B hücresi, gerekli yardımcı sinyalleri de alırsa seçiliyor. Ardından hızla çoğalarak aynı hedefi tanıyan büyük bir hücre ordusu oluşturuyor. Buna klonal seçilim deniyor. Uygun hücre bulunuyor, kopyalanıyor ve savaşa gönderiliyor. Fakat ilk bulunan antikor genellikle mükemmel değil. Seçilen B hücreleri, lenf düğümlerindeki germinal merkez adı verilen mikroskobik eğitim alanlarına giriyor. Burada antikor genlerinde küçük değişiklikler oluşturuluyor. Hedefe daha güçlü bağlanan hücreler çoğalırken zayıf bağlananlar eleniyor. Bu sürece afinite olgunlaşması deniyor. Yani antikorun hedefe tutunma gücü adım adım artırılıyor. Bu mekanizma tek seferde cevap bulan bir arama motorundan çok hızlandırılmış bir seçilim sürecine benziyor. Rastgele çeşitlilik üretmenin ciddi bir tehlikesi var. Bazı hücreler yanlışlıkla kendi dokularımızı hedefleyebilir. Bu nedenle kemik iliği ve timüs kendine güçlü biçimde bağlanan hücreleri test ediyor ve büyük bölümünü etkisiz hale getiriyor. Buna bağışıklık toleransı, yani sistemin kendi bedenine saldırmaması deniyor. Ancak bu kalite kontrol kusursuz değil. Mekanizmalar aksadığında otoimmün hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Peki, bağışıklık sistemi gerçekten yapay zeka mı? Hayır, ama aralarında yararlı bir benzerlik var. Çok sayıda seçenek üretmek, onları sınamak ve başarılı olanları çoğaltmak. Bağışıklık sistemi bilgisayar kodu gibi çalışmasa da kimyasal bağlanma, hücresel iletişim, çoğalma ve ölüm üzerinden işliyor. Omurgalılardaki uyarlanabilir bağışıklığın kökleri yaklaşık 500 milyon yıl öncesine uzanıyor. Doğa, modern yapay zekayı icat etmedi. Fakat çeşitlilik, seçilim, geri bildirim ve hafıza gibi güçlü problem çözme ilkelerini canlı hücrelerde çok daha önce bir araya getirdi. Yani damarlarınızda bir arama motoru çalışmasa da ondan daha eski ve daha canlı bir sistem çalışıyor. Kendini sürekli sınayan, seçen, geliştiren ve hatırlayan biyolojik bir evrim makinesi.